Evlilik tarihçisi Stephanie Kutz'un bize getirdiği bence önemli bir önerme. Tarihle ilgili söylüyor aslında bunu. Geçmişte evlilik, yani ömür boyu sürecek bir ilişki, aşka bırakılamayacak kadar önemli bir işti diyor. Ama bugün araştırmalara baktığımızda net olarak biliyoruz ki uzun süreli bir ilişki salt tutkuya bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Çünkü uzun süreli bir ilişki, partner olarak seçtiğiniz kişi hem yaşam kalitenizi, hem genel sağlığınızı, genel mutluluğunuzu, hem de bu hayatta deneyimleyeceğiniz, başaracağınız, gerçekleştireceğiniz hayallerin de en önemli belirleyicisi, en önemli yordayıcısı. Aşkla ilgili gerçekler neler? Aşkla ilgili emin olduğumuz şeyler neler? Bir, hani belki en sonda herkesin, bu videoyu izleyen herkesin şu mesajı alarak çıkmasını isterim. En sonda almanız gereken mesajı şimdiden söyleyeceğim. Aşk bulunan bir şey değil, inşa edilen bir şeydir. Çünkü tutku bulunur. Yani onca insan arasından arzulayacağınız, merak uyandıracak, hani sevişme isteği uyandıracak, bir yandan hani daha fazlasını alsam falan deyip yanına yaklaşmanızı istemenizi sağlayacak birileri bulunur. Ama bunların hepsinin bir arada olması o kadar bulunan değil de daha çok adım adım inşa edilen bir şey. Her gün yaptığımız küçük küçük şeylerle inşa edilen bir şey. Sayısız araştırma bize bunu gösteriyor. Peki bu inşa sürecinin adımları neler? Birini görüyoruz. Onca insan arasında ilgimizi çekiyor. Ona çok aşık oluyoruz. Ve tüm sistem aktive oluyor. Hormonlar devreye giriyor. Müthiş bir kokteyl var söz konusu olan ve hani kafalar da güzel. Nedir bu kafalar güzel halinin içerisinde? O kişi dünyanın en mükemmel insanı. O kişi zaten yanından ayrılmayı hiç istemediğimiz kişi. O kişi zaten çok güvenilir biri. Yanında harika hissettiğimiz biri falan filan. Bunların hepsi var o kokteylde. Ama eğer bu gerçekten o üç sistemi de aktive eden bir ilişki ise, bir aşksa, o zaman, yani uzun sürebilecek bir ilişki ise, o zaman bir zaman sonra bu kokteyl birazcık durulup, azıcık ama yani hala orada var olmaya devam ediyor. İlişkiye bir güvenin test edildiği, güvenin hatta inşa edildiği evreye getiriyor. Ne var bu güven evresinde? Hangi sorular var? Biraz onları konuşalım istiyorum. Bu üç sistemin de bir arada olduğu, hani süren, uzun süre mutlu bir şekilde devam eden hani aşk halinde hemen her gün yaptığımız bir sürü şey var. O kişiye ilgi göstermek, o kişiyi anlamaya çalışmak, o kişiye ciddi bir empati duymak, nasıl hissettiğine bakmak, duyguları konuşabilmek, olduğumuz halimizi anlatabilmek ve bunun iyi duyulması, bir yandan olduğumuz halimizin merakla, ilgiyle dinleniyor olması ve bir yandan da bu ilişki içinde bulunduğumuz ilişki içerisinde hem eğleniyor olmak hem de güvende hissetmek gibi parçalar var. O yüzden biz biliyoruz ki yine Helen Fisher'a gideceğim. Helen Fisher aşk konusunda çok önemli bir araştırmacı ve bu tam da üç sistemin bir arada olduğu aşk halini şeyle tanımlar. Böyle kesintisiz bir susuzluk haliyle tanımlar. Yani suyla insanın kurduğu ilişki gibi. Yani o bitmeyen bir yer. Suya doymak, hani suya artık ihtiyaç duymamak falan gibi bir yer yok. Hep iyi gelen, hep besleyen, hep rahatlatan bir yerde duruyor. Gerçekten aşk söz konusuysa eğer insanların hayatında. Peki aşk evresinin ardından bu uzun sürecek, mutlu ve aşkın devam edeceği bir ilişki olacaksa eğer ikinci faza geçiyoruz. Güvenin oluştuğu, inşa edildiği ya da aslında güvenin test edildiği, kişilerin ben burada güvende miyim değil miyime baktıkları, çokça kavganın yaşandığı falan, hani çokça zorlanmanın yaşandığı bir evreye geçiyor ilişkiler. Ne var peki? Buradaki ana sorular neler? Birinci soru aslında partnerim beni ilk sıraya koyuyor mu? Yani onun hayatında olan biten şeyler içerisinde ben öncelikli bir yerde duruyor muyum? Benzer şekilde ben partnerimi birinci sıraya koyuyor muyum? Öncelikli miyiz? Önceliğimiz var mı birbirimizin hayatında? Birbirimiz için. Bu soruya yanıt olumlu geliyorsa eğer önemli, güven oluşturan temel maddelerden birine bir tik atıldı demek. Bir diğer soru, ben partnerimin yanında kendim olabiliyor muyum? Olduğum halimle kabul ediliyor muyum? Yoksa eğer ediliyorsam kabul, bu da yeni bir tik demek güven oluşturmada. Yoksa partnerim beni değiştirmeye mi çalışıyor? Dolayısıyla bu yıkılan ilişkilerde çok sık gördüğümüz eleştirinin, aşağılamanın yoğun olduğu, kişilerin olan biten sorunlarla, tartışmalarla ilgili çok bir sorumluluk almadan daha çok karşı tarafı suçladığı döngüler mi yaşanıyor? Yine bir diğer soru, güven evresini test ettiğimizde ve hani burada her şey yolunda, güvendeyim dememizi sağlayan bir diğer soru. Partnerim ben düştüğümde beni kaldırıyor mu? Yani kriz zamanlarında, hayatta çeşitli zorlanmalar yaşadığımda,
Bana eşlik ediyor mu? O eşlik etmek dediğimiz yerde beni anlamaya çalışıyor mu? Neler hissettiğime bakıyor mu? Empati kuruyor mu? Neye ihtiyacım olduğuna bakıyor mu? O ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor mu? Eğer bunlar olumlu bir yanıt varsa yine güveni oluşturmada, inşa etmede önemli bir adımı daha gerçekleştirmiş oluyor çift. Bir diğer soru yine bu krizlerde ne oluyor kısmında. İlişkinin içerisindeki krizlerle ilgili soruluyor. İlişki içinde de krizler yaşıyoruz çünkü. Hatırlayın, mutlu ilişkilerde de çokça kavga var, çokça problem var ve orada da krizler yaşanıyor elbette. Ama güveni inşa eden en temel unsurlardan biri bu krizlerin ardından telafi var mı bu ilişkide? Yani şey gibi bu, ben kırıldığımda tüm dünya duruyor mu? Partnerim bir her şeyi durdurup dönüp bana bakıyor mu? Bana dikkat veriyor mu? Ve bu kırgınlığı onarmak için bir şeyler yapıyor mu? Aynı şekilde ben de onun için. Eğer bunu yapabilen bir ilişki ise içerideki herkes kendini daha güvende hissediyor. Adil bir yerde olduğunu hissediyor. Değişmek zorunda olmadığı, kabul edildiğini hissettiği ve hatta kendisine hayran olunduğunu hissettiği, çok değerli hissettiği bir ilişkide oluyor. Eğer bunların hepsi karşılanıyorsa burası güvende olduğum, burası güvenebileceğim, düşersem kaldırılabileceğim ve birlikte yola devam edebileceğim bir ilişki dedirtiyor. Bu ikinci evre. Eğer aşk var, güven var, inşa edildi, sağlandı, zaten hali hazırda vardı. Ardından geldiğimiz evre bağlılık evresi. Bağlılık evresinin soruları biraz daha farklı. Bağlılık evresinde mesela o benzerlikleri çok aramıyoruz dedik ya, çünkü benzer kişilik özellikleri ya da benzer özellikler böyle hani uyumun olması falan mutluluk getiriyor garantisi yok. Ama önemli bir soru var bağlılık evresinde. Çünkü bağlılık evresi okey ben bu kişiyi seviyorum, bu ilişkide güvendeyim, her şey yolunda burada diyoruz ama peki bu ilişkiyle ömür boyu yola devam etmek istiyor muyum sorusuna yanıt verdiğimiz yer aslında bağlılık kısmı. Ve orada şu çok öne çıkan bir soru oluyor. Partnerimle yaşama dair hayallerimiz benzer mi? Yani bu hayattan beklentilerimiz, bu hayatın içerisinde gerçekleştirmek istediğimiz şeyler benzer mi? Ya da bu hayalleri, birbirimizin hayallerini iyi duyuyor ve bu hayallere eşlik etmek, bu hayallerin gerçekleşmesini sağlamak için elinden geleni yapmaya hazır bir ilişkiyi yaşıyor muyum diye soruyoruz. Eğer yanıtı evetse burada kalmak istemeye devam edeceğimiz, aşkı da böyle yoğun yoğun coşkuyla yaşamaya devam edebileceğimiz bir ilişkideyiz demek. Yine bağlılık evresinin diğer sorularından biri, birbirimizi gerçekten iyi tanıyor muyuz? Birbirimizi özelliklerini, birbirimizin geçmişe dair yaşadıklarını, birbirimizin bugüne dair hissettiklerini, bugüne dair ihtiyaçlarını, yarına dair hayallerini, amaçlarını, umutlarını falan bunların hepsini gayet iyi biliyor muyuz? Ve bu tüm bu bildiklerimiz içerisinde uyan uymayan meseleleri birlikte ele almaya hazır bir yerde miyiz? Çünkü ancak bu sorulara olumlu yanıtlar verdiğimizde okey ya ben ömrü burada geçirmek istiyorum diyoruz. Ve eğer ömrü burada geçirmek istiyorum yanıtı varsa bir ilişkide o zaman aşkın tekrar tekrar tazelendiği, hayranlığın çok 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 yoğunlaştığı, her iki kişinin de çok rahat ve güvende hissettiği, kendisi olabildiği, parlayabildiği, hayallerini gerçekleştirebildiği bir ilişki yaşanıyor. Ve buraya dikkat vermenizi istiyorum. Bu ilişkiler yaşanıyor. Bu ilişkiler varlar. Ve bu ilişkiler gün be gün karşı tarafa dikkat vererek, karşı tarafa ilgiyi göstererek, karşı tarafın ihtiyaçlarını gözeterek ve elbette kendi ihtiyaçlarımıza bakarak inşa ediliyor. O yüzden aşk bulunan bir şey değil, inşa edilen bir şey diyoruz.